Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadını, gölgelerin hakimi Nurbanu Sultan. Onun hikayesi kan ve sırlarla dolu bir kış gecesinde zirveye ulaştı. 1574 yılı. Aralık ayının buz gibi bir gecesi. Topkapı Sarayı'nın hamamından gizli bir haber geldi. Padişah düşmüştü. Başı mermere çarpmış, kanlar içinde yatıyordu ve artık nefes almıyordu. O anda Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderi tek bir kadının ellerine düştü. Eğer haber dışarı sızarsa Yeniçeriler isyan eder, şehzadeler birbirini boğar, imparatorluk iç savaşa sürüklenirdi. Bu kadın bir karar aldı. Padişahın cesedini sakladı. 12 gün boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı yoktu. Ama bunu dünyada sadece bir avuç insan biliyordu. Ve bu kadın bir zamanlar 12 yaşında Ege'nin bir adasından esir edilen küçük bir kız, şimdi dünyanın en büyük imparatorluğunun kaderini yazıyordu. Nurbanu Sultan, kadınlar saltanatının mimarı. Adı ışık demekti. Ama o ışığın gerisinde tarihin en karanlık odalarında alınan kararlar vardı. Bu belgeselde size bir esir kızın Osmanlı'nın en güçlü kadını olma hikayesini anlatacağız. Aşkı, zekası, acımasızlığı ve mirasıyla Nurbanu Sultan. Bölüm 1. Deniz'in kızı. Nurbanu Sultan kimdi? Bu soru 500 yıldır tarihçilerin cevaplayamadığı bir bilmece olarak duruyor. Çünkü onun gerçek kimliği, adı, ailesi, doğduğu yer, tarihin en tartışmalı meselelerinden biridir. Teori 1. Venedikli soylu, Cecilia Venier Baffo. Teori 2. Rum, Korfu'dan Kale Kartano. Teori 3. Yahudi, Rachel. Birinci teori, onu Venedikli soylu bir ailenin kızı yapar. Cecilia Venier Baffo. Venedik'in en güçlü ailelerinden birinin çocuğu. Eğer bu doğruysa, Nurbanu aslında Avrupa aristokrasisinden geliyordu. İkinci teori, onu Korfu adasından bir Rum kızı yapar. Kale Kartano. Ortodoks bir ailenin çocuğu. Akdeniz'in küçük bir adasında büyümüş, sıradan bir hayat süren bir kız. Üçüncü teori ise daha az bilinen ama son derece ilginç bir iddia. Rachel adında Yahudi kökenli bir kadın olduğu. Ama kökenine dair hangi teori doğru olursa olsun bir gerçek değişmez. 1537 yılı civarında Akdeniz'in dalgaları arasında küçük bir kızın hayatı sonsuza dek değişti. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Akdeniz'in tartışmasız en korkutucu ismi. Osmanlı donanmasının başkomutanı. Ege seferlerinde düzinelerce ada ve kıyı şeridini vuran, esir alan, fetheden adam. Ve o seferlerin birinde, belki Paros'ta, belki Korfu'da, belki Venedik'in bir kolonisinde, henüz 12 yaşında bir kız esir edildi. 12 yaş. Bugün bir çocuğun ortaokula başladığı yaş. O dönemde ise kaderinizin tamamen başkalarının elinde olduğu yaş. Akdeniz'in o küçük kızı Osmanlı'nın başkentine, İstanbul'a getirildi. Topkapı Sarayı'nın devasa kapılarından içeri adım attığında eski hayatı, adı, dini, ailesi, dili geride kaldı. İslam'ı kabul etti ve kendisine yeni bir isim verildi. Afife Nurbanu. Nur, ışık. Banu, hanım, kraliçe. Afife, iffetli, temiz, ışık saçan kraliçe. Kadınların ışığı. 12 yaşındaki esir kıza ışığın adını verdiler. Henüz kimse bilmiyordu ki bu isim bir kehanet olacaktı. Nurbanu'nun kökeni sadece bir tarihsel merak konusu değildi. O dönemde bu bilgi bir diplomatik silaha dönüştü. 1558 yılı. Osmanlı Sarayı'ndan Venedik'e ilginç bir haber ulaştı. Hasan adında bir adam, kendisini Korfulu olarak tanıtan bir adam, Venedik elçisine büyük bir iddia ile geldi. Dedi ki, Şehzade Selim'in en gözde cariyesi Venedikli Baffo ailesinden ve Venedik'teki akrabalarıyla iletişim kurmak istiyor. Düşünün bir an. Eğer bu doğruysa, geleceğin Osmanlı padişahının eşi bir Venedikli. Bu, Venedik için paha biçilmez bir diplomatik koz demekti. Osmanlı Sarayı'nın kalbinde bir Venedik ajanı. Venedik Senatosu bu haberi hemen araştırmaya başladı. Ve gerçekten de Nurbanu'nun kuzenini buldular. Ama sonra Hasan'ın sadece para ve hediye sızdırmaya çalışan bir sahtekar olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın en köklü cumhuriyetlerinden biri, Korfulu bir dolandırıcı tarafından kandırılmıştı.
Venedik Senatosu bu utanç verici durumu sessizce örtbas etti. Ama bu olay bize çok önemli bir şey söylüyor. Nurbanu Sultan daha padişah eşi bile olmadan Avrupa'nın en güçlü devletlerinin ilgisini çekecek kadar önemli bir figürdü. Bölüm 2. Manisa'nın Gülü. Osmanlı harem sistemi, Batılıların hayal ettiği gibi bir zevk sarayı değildi. Harem, kelime anlamıyla kutsal ve yasak olan yer demekti. Burası bir eğitim kurumuydu, bir siyaset okuluydu ve en önemlisi bir hayatta kalma arenasıydı. Genç Nurbanu saraya geldiğinde haremin en altından başladı. Osmanlıca öğrendi, Kur'an eğitimi aldı. Saray adabını, protokolünü, müziği, edebiyatı ve belki de en önemlisi insanları okumayı öğrendi. Ve burada tarih ona bir kapı araladı. 1543 yılında eğitimini tamamlayan Nurbanu, Şehzade Selim'in haremine Manisa'ya gönderildi. Şehzade Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu, Hürrem Sultan'ın evladı. Ama o dönemde tahta en yakın aday değildi. Abileri ve rakipleri vardı. Yine de Nurbanu bu şehzadeye bağlandı. Sarı Selim, annesi Hürrem Sultan'ın Slav kanından gelen açık teni, sarı saçları ve mavi gözleriyle diğer Osmanlı şehzadelerinden farklıydı. Tarih onu Sarhoş Selim diye anacaktı. Ama bu lakabın büyük ölçüde abartılmış bir oryantalist klişe olduğunu modern tarihçiler göstermiştir. Gerçekte Selim zarif bir şair, sanatsever bir adamdı. Ve Nurbanu, zekası, güzelliği ve siyasi sezgisiyle kısa sürede onun baş hasekisi oldu. Burada haseki kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamamız gerekiyor. Osmanlı hareminde yüzlerce kadın yaşardı. Ama bunların çoğu padişahla hiçbir zaman yalnız kalamazdı bile. Hiyerarşi katıydı. Nurbanu, bu piramidin en altından en tepesine çıktı. Ve 1546 yılında konumunu sarsılmaz hale getiren hamleyi yaptı. Selim'in ilk oğlunu dünyaya getirdi. Şehzade Murat. Geleceğin üçüncü Murad'ı. Bir gün Osmanlı tahtına oturacak çocuk. Osmanlı hareminde bir erkek çocuk doğurmak her şeyi değiştirirdi. Artık Nurbanu sadece güzel bir cariye değildi, potansiyel bir valide sultandı. Oğlu tahta geçerse, o da imparatorluğun en güçlü kadını olacaktı. Ve Nurbanu bu hesabı daha o andan itibaren yapmaya başladı. Ama Selim'in hayatında tek kadın Nurbanu değildi. Padişah olduğunda birçok cariyesinden başka şehzadeleri de olmuştu. Selim tek eşli kalmadı. Ne var ki, ve bu çok önemli, Nurbanu onun birincil siyasi ortağı ve sırdaşı olmaya devam etti. Diğer cariyeler geldi geçti, Nurbanu kaldı. Çünkü o sadece güzel değildi, akıllıydı. Selim'in danışmanıydı, destekçisiydi, siyasi pusolasıydı. Tıpkı kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın Kanuni için olduğu gibi. Bölüm 3. 110 bin duka. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi önünde vefat etti. Şehzade Selim, II. Selim olarak Osmanlı tahtına oturdu ve Nurbanu artık padişahın baş hasekisiydi. Ama bu yetmiyordu. Nurbanu daha fazlasını istiyordu. Ya da belki, daha doğrusu Selim ona daha fazlasını vermek istiyordu. Bu hırsın ve bağlılığın en büyük göstergesi çok yakında ortaya çıkacaktı. 1571 yılında II. Selim tarihi bir karar aldı. Nurbanu ile yasal olarak evlendi. Şimdi bu cümlenin ağırlığını anlamak için biraz durmamız gerekiyor. Osmanlı padişahları geleneksel olarak cariyelerle nikah kıymazdı. Bu kural Yıldırım Bayezid'den beri yaklaşık 170 yıldır süregelen bir gelenekti. Nikah kıymamak, aristokrat ailelerin oluşmasını engellemek ve padişahın siyasi bağımsızlığını korumak için bilinçli bir tercihti. Bu geleneği kıran ilk kişi Nurbanu'nun kayınvalidesi Hürrem Sultan olmuştu. Kanuni 1534'te Hürrem'le nikah kıymış ve 100 bin duka altın çeyiz vermişti. Nurbanu, kayınvalidesinin rekorunu kırdı. 110 bin duka altın. Bu rakamı günümüze çevirmek zor ama bir perspektif verelim. 110 bin duka altın 1571 nelere mi denk geliyordu? Yaklaşık 385 kilogram saf altın. Küçük bir İtalyan şehir devleti satın alabilecek miktar. 15 bin kişilik bir ordunun bir yıllık maaşı, Venedik'in yıllık bütçesinin önemli bir kısmı ve maaşı günlük 1100 akçe. Günlük 1100 akçe.
Erkek çocuk doğuran diğer cariyelerin aldığı maaş ise sadece 40 akçeydi. Nurbanu onlardan 27,5 kat fazla kazanıyordu. Bu sadece bir maaş farkı değildi. Bu, haremdeki güç hiyerarşisinin matematiksel ifadesiydi. Nurbanu, diğer kadınların ulaşamayacağı bir konumdaydı ve herkes bunu biliyordu. Ama Nurbanu'nun gücü sadece parayla ölçülemezdi. O, II. Selim'in siyasi danışmanıydı. Devlet işlerinde görüşü alınıyordu. Diplomatik yazışmalarda etkisi vardı. Selim, ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahıydı. Devlet yönetimini büyük ölçüde Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya bırakmıştı. Ama Sokollu'nun bile üstünde bir kontrol mekanizması vardı. Nurbanu. Ve Sokollu bunu biliyordu. Çünkü bir gün bu ittifaka en çok ihtiyaç duyacakları an gelecekti. Bölüm 4. Buzdolabı vakası. 15 Aralık 1574. Topkapı Sarayı'nın hamamı. Buhar yükseliyordu. Mermer zemin ıslaktı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 11. padişahı II. Selim ayağa kayıp düştü. Başı mermere çarptı, beyin kanaması geçirdi ve Sarı Selim öldü. Şimdi bu anı doğru anlamamız gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın ölümü sıradan bir olay değildi. Bu devletin en kırılgan anıydı. Çünkü Osmanlı'da taht veraseti otomatik değildi. Tahta kim geçeceği güçlü olan belirlerdi. Ve o anda II. Selim'in cesedi hamamın mermerinde yatarken tahta en yakın aday oğlu Şehzade Murat yüzlerce kilometre uzakta Manisa'daydı. Eğer Selim'in ölümü duyulursa işte tam bu anda tarihin en kritik anlarından birinde Nurbanu Sultan devreye girdi. Nurbanu panik yapmadı, ağlamadı, çığlık atmadı. Bir plan yaptı. Ve bu planı damadı Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa ile birlikte uygulamaya koydu. Sokollu Mehmet Paşa, Osmanlı tarihinin en yetenekli sadrazamlarından biri. 3 padişaha hizmet etmiş, devleti fiilen yöneten adam. Ve Nurbanu'nun müttefiki. İkisi birlikte tarihsel bir operasyon başlattı. Adım 1. Padişahın ölümü gizlendi. Topkapı Sarayı'ndaki herkes, hizmetkarlar, hadımlar, cariyeler kesin bir sessizlik emriyle susturuldu. Kimse sarayın dışına tek bir kelime söyleyemezdi. Söyleyenin cezası ölüm. Adım 2. Cesedin korunması. Ve burada tarihin en tuhaf detaylarından biri karşımıza çıkıyor. II. Selim'in cesedi bozulmaması için haremdeki derin bir dondurucuya, dönemin buzdolabına konuldu. Evet, doğru duydunuz. Osmanlı padişahının cesedi 12 gün boyunca buzda saklandı. Osmanlı Sarayı'nda kış aylarında dağlardan getirilen kar ve buz blokları derin mahzenlerde saklanırdı. Bu ilkel ama etkili soğutma sistemi yiyecekleri ve içecekleri taze tutmak için kullanılıyordu. Nurbanu bu sistemi bambaşka bir amaç için kullandı. Adım 3. Manisa'daki Şehzade Murad'a acil ve gizli bir kurye gönderildi. Gönderilen kuryenin taşıdığı mektup sadece bir vefat haberi değildi. O mektup bir imparatorluğun kaderiydi. Mesaj açıktı ve çok kısaydı. Padişah, babanız vefat etti. Hemen İstanbul'a gel. Kimseye görünmeden. Derhal. Bu kurye, Osmanlı'nın meşhur menzil yani posta sistemini kullandı. Görevi öylesine gizliydi ki yolda kimlik belirtmesi veya yavaşlaması ölüm fermanı anlamına gelirdi. At değiştire değiştire dondurucu aralık soğuğunda gece gündüz demeden yol aldı. Manisa'dan İstanbul'a uzanan yaklaşık 450 kilometrelik zorlu bir güzergah. Normal koşullarda yüklü bir kervanın veya sıradan bir yolcunun bir haftada aşacağı bir yol. Ama bu normal koşullar değildi. Eğer kuryenin taşıdığı sır yolda bir eşkıyanın, isyankar bir yeniçerinin veya rakip bir paşanın eline geçerse, Osmanlı Devleti o gün bir iç savaşa uyanabilirdi. Her saat, her dakika, saniyeler bile hayati önem taşıyordu. Adım 4. Kusursuz bir sahne kuruldu. Şehzade Murat yoldayken İstanbul'da Sokollu Mehmet Paşa ve Nurbanu Sultan, eşi benzeri görülmemiş bir tiyatro sergilemeye başladılar. Dış dünyaya, saray duvarlarının ötesine her şeyin normal olduğu izlenimi verilmeliydi. Divan-ı Hümayun toplantıları tam vaktinde düzenlendi. Sanki padişah hayattaymış ve kafes arkasından onları izliyormuş gibi. Önemli devlet meseleleri görüşüldü. Fermanlar çıkarıldı.
Sanki padişah kendi elleriyle mühürlüyormuş gibi. Hatta yabancı elçiler saraya kabul edildi. Günlük saray harcamaları ve mutfak kayıtları aynen tutulmaya devam etti. Kimse hiçbir şeyden şüphelenmedi. Tam 12 gün. Dile kolay. 12 gün boyunca o devasa, 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu padişahsız yaşadı. Taht boştu. Ancak bu gerçeği dünyada sadece bir avuç insan biliyordu. Bu 12 gün boyunca Nurbanu Sultan muhtemelen hiç uyumadı. Her gece cesedi koruyan buzların gizlice yenilenmesi gerekiyordu. Her an bir hizmetkarın ağzından bir kelime kaçmasından, bir hadımın fısıldamasından, dikkatli bir nöbetçinin saraydaki o garip sessizliği veya buz taşıma telaşını fark etmesinden korkarak yaşadı. Bu, sinirlerin çelikten olmasını gerektiren korkunç bir psikolojik savaştı. Ve sonra, o beklenen an geldi. Aralık ayının son günlerinde gecenin karanlığını yaran bir tekneyle Şehzade Murat İstanbul'a, Sarayburnu'na ulaştı. Topkapı Sarayı'nın kapılarından gizlice girdi. Haremde onu bekleyen annesi Nurbanu ile buluştu. Ve o gece devletin ileri gelenleri hızla saraya çağrıldı. Murat Osmanlı tahtına, 3. Murat olarak oturduğunda, güneş İstanbul'un üzerine yeni bir devir için doğuyordu. Ancak o zaman 2. Selim'in vefat ettiği resmen duyuruldu. Yeniçeriler isyan edecek vakit bulamamıştı. Rakipler harekete geçememişti. Devlet tek bir damla kan dökülmeden, tek bir kılıç çekilmeden el değiştirmişti. Nurbanu Sultan, tarihin gördüğü en büyük, en tehlikeli siyasi sınavı tek bir hata bile yapmadan geçmişti. Ve bu olay, bu dudak uçuklatan 12 günlük operasyon, Osmanlı tarihinde muazzam bir kırılma noktasıdır. Çünkü bu an, bize taht verasetinin, gücün ve devlet yönetiminin artık sadece savaş meydanlarında değil, haremin loş odalarında bir kadının zekası, sabrı ve sadrazamla kurduğu kusursuz koalisyonla belirlenmeye başladığını gösteriyordu. Eskiden padişahlar savaşta ölür, taht kılıçla, kanla kazanılırdı. Artık değil. Artık taht bir kadının vizyonu ve sarsılmaz iradesiyle korunuyordu. Bölüm 5. Tahtın gerisindeki taht. Oğlunun tahta geçmesiyle birlikte Nurbanu Sultan artık sadece bir eş veya şehzade annesi değildi. O, Osmanlı İmparatorluğu'nun hiyerarşisinde padişahtan sonraki en güçlü makama, valide sultanlık makamına resmen oturan ilk kadınlardan biri oldu. Haremdeki dairesi, sıradan bir yaşam alanı olmaktan çıkıp, imparatorluğun gayri resmi komuta merkezine dönüşmüştü. Nurbanu, mücevher ve ipeklilerle ilgilenmek yerine raporlar okuyor, siyasi dengeleri inceliyor ve devletin iç ve dış politikalarını şekillendiriyordu. Valide Sultan, padişahın annesi, haremin tartışmasız hakimi ve fiilen devletin görünmez ikinci yöneticisi. Oğlu 3. Murat, zeki bir adam olmasına rağmen devlet idaresinde annesi kadar tecrübeli değildi. Nurbanu, çeyrek asırdır saray siyasetinin içindeydi. Murat bunu biliyordu ve her kritik kararda annesinin onayını alıyordu. Valide Sultan olunca maaşı günlük 2.000 akçeye çıkarıldı. Bu dudak uçuklatan rakam onu Osmanlı İmparatorluğundaki en yüksek maaşlı kadın yapıyordu. Fakat Nurbanu'nun gerçek gücü hazineden aldığı paralarda değil, imparatorluğun kılcal damarlarına kadar sızan ağındaydı. O, sarayın her köşesine yerleştirdiği sadık adamları ve hadımları sayesinde sarayda fısıldanan her cümleden, kapalı kapılar ardında kurulan her komplodan anında haberdar oluyordu. Muazzam bir istihbarat ağı kurmuştu. Daha da önemlisi, Divan-ı Hümayun toplantılarını bizzat izliyordu. Osmanlı'da padişahların ve valide sultanların, vezirlerin toplandığı divan salonunu tepeden gören, kafes denilen parmaklıklı gizli bir penceresi vardı. Nurbanu, o parmaklıkların arkasına oturur, sadrazamın ve paşaların devletin en mahrem sırlarını tartışmasını dinlerdi. Vezirler, görünmeyen o gözlerin kendilerini izlediğini çok iyi bilirdi. Nurbanu'nun nüfuzu sadece Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarlarıyla sınırlı değildi. O, haremdeki gücünü dış siyasete de taşıdı. Bunu yaparken dönemin en ilginç ajanlarını kullandı. Kira kadınlarını. Osmanlı hareminde kadınların dışarı çıkması yasaktı.
Ancak kiralar, genellikle eğitimli, zengin ve çok dil bilen Musevi kadınlar, sarayla dış dünya arasında köprü kurardı. Ester Handali de Nurbanu'nun en güvendiği kirasıydı. Handali, harem kadınlarına mücevher ve ipekli kumaş satmak bahanesiyle saraya girer, fakat aslında dış dünyanın haberlerini, elçilerin rüşvetlerini ve diplomatik mesajları Nurbanu'ya taşırdı. Avrupa'da gücü elinde tutan kadınlar da Nurbanu'nun bu eşsiz pozisyonunun farkındaydı. Dönemin bir diğer efsanevi kadın yöneticisi, Fransa'nın kraliçe annesi Catherine de Medici, onunla özel olarak haberleşmeye başladı. Ve Nurbanu, sadık kirası Ester Handali aracılığıyla Avrupa'nın en güçlü kadınıyla doğrudan, aracısız bir şekilde yazıştı. İki kadın, ülkeleri arasındaki ticari ve siyasi ittifakları konuşuyor, birbirlerine egzotik hediyeler, değerli mücevherler ve güven mektupları gönderiyorlardı. İki güçlü kadın, biri Paris'ten, diğeri İstanbul'dan koca bir yüzyılın siyasetine yön veriyordu. Bu, 16. yüzyılda erkeklerin mutlak hakim olduğu acımasız bir dünyada, iki kadının uluslararası siyaseti doğrudan şekillendirdiği tarihteki en nadir ve en çarpıcı anlardan biriydi. Ama Nurbanu'nun asıl diplomatik tercihi Fransa'dan çok kendi köklerine, Venedik'e yönelikti. O kadar açık bir Venedik yanlısı dış politika izledi ki, Venedik Senatosu bu eşsiz müttefike teşekkür olarak 2000 altın değerinde hediyeler gönderdi. Bir düşünün, Akdeniz'in en zengin, en kurnaz ticaret cumhuriyeti olan Venedik, Osmanlı haremindeki bir kadına servet değerinde hediyeler akıtıyor. Çünkü o kadının bir sözünün, oğlunun kulağına fısıldadığı tek bir cümlenin, bütün bir Osmanlı donanmasının rotasını değiştirebileceğini biliyorlardı. İşte bu, Osmanlı'da kadınlar saltanatının sadece bir harem dedikodusu değil, devasa bir jeopolitik güç olduğunun en somut kanıtıdır. Bölüm 6. Zehirli Güller. Nurbanu Sultan onca mücadeleden sonra nihayet Osmanlı'nın en güçlü kadını olmuştu. Ama iktidarın evrensel bir kanunu vardır. Güçlü olmanın bedeli her zaman arkanızı kollamak zorunda olmaktır. Çünkü birileri daima sizin koltuğunuzu, sizin tacınızı isteyecektir. Nurbanu'nun en büyük rakibi ne dış düşmanlar ne de rakip paşalardı. O, kendi hareminin içindeydi. Oğlu 3. Murad'ın baş hasekisi, kendi gelini Safiye Sultan. Safiye Sultan. İronik bir şekilde tıpkı kayınvalidesi Nurbanu gibi Venedik asıllıydı. Olağanüstü bir güzelliğe, keskin bir zekaya ve tükenmez bir hırsa sahipti. En önemlisi Padişah 3. Murad'ın tek tutkusuydu. Padişah Murat, Safiye'ye sırılsıklam aşıktı. Osmanlı padişahları için çok eşlilik bir kural gibiyken, Murat uzun yıllar boyunca Safiye dışında hiçbir kadına dönüp bakmadı. Tek eşli bir bağlılık yaşıyordu. Bir aşk hikayesi olarak bakarsanız bu masalsı bir durum. Ancak Osmanlı siyasetinde ve Nurbani'nin gözünde bu bir felaketti. Çünkü Safiye, yatak odasındaki bu eşsiz yerini hızla devlet yönetimine taşımıştı. Padişahın siyasi kararlarını etkiliyor, kendi adamlarını kilit noktalara atatıyor ve padişahı yönlendiriyordu. Nurbanu, dişinden tırnağından artırarak kurduğu o devasa güç imparatorluğunun genç bir Haseki tarafından içeriden kemirildiğini görüyordu. İki Venedikli kadın, Valide Sultan ile Haseki Sultan arasında acımasız bir soğuk savaş başladı. Ve Nurbanu, bu savaşı kazanmak için en ağır, en tehlikeli silahı çekti. 1580'lerin başı. Safiye Sultan uzun süredir yeni bir erkek çocuk doğuramıyordu. Nurbanu, bu durumu ölümcül bir siyasi hamleye dönüştürdü. Oğluna gitti ve Safiye'yi kara büyü yapmakla suçladı. Evet, büyücülük. İddia korkunçtu. Güya Safiye Sultan, padişahı çeşitli tılsımlar ve iksirler yoluyla iktidarsız bırakıyordu. Padişahın diğer kadınlarla birlikte olamamasının, haremin genişleyememesinin tek sebebi Safiye'nin yaptırdığı bu kara büyüydü. Bu, 16. yüzyıl Osmanlısında herhangi bir kadının kellesini anında götürebilecek kadar ağır bir suçlamaydı. Bir padişahın hem siyasi hem fiziksel iktidarını büyüyle engellemeye çalışmak doğrudan vatan hainliği sayılırdı. Suçlama ve Nurbanu'nun bitmek bilmeyen telkinleri işe yaradı. 3. Murad'ın içine şüphe tohumları ekilmişti.
Padişah, yıllarca taparcasına sevdiği Safiye'den uzaklaştı ve onu haremin en ağır cezalarından biriyle Eski Saray'a sürgün etti. Eski Saray. Topkapı'nın o ihtişamlı koridorlarından çok uzakta, gözden düşmüş cariyelerin, unutulmuş hasekilerin gözyaşı döktüğü siyasi bir mezarlık. Ama Nurbanu bununla da yetinmedi. Safiye'nin geri dönüş ihtimalini tamamen yok etmeliydi. Oğluna sürekli genç, dünyanın dört bir yanından getirilmiş en güzel cariyeleri sunmaya başladı. Padişahın aklından Safiye'yi silmek için onu adeta bir zevk döngüsünün içine itti. Üçüncü Murat, annesinin bu yönlendirmesiyle tek eşlilikten çıkıp Osmanlı tarihinin en kalabalık haremlerinden birini kurdu. Beşe bu sayısız ilişkiden onlarca çocuk sahibi oldu. Kısa vadede Nurbanu kusursuz bir zafer kazanmıştı. Safiye sürgündeydi, padişah tamamen Valide Sultan'ın kontrolündeydi. Fakat bu strateji çok değil 15 yıl sonra Osmanlı tarihinin en karanlık gecelerinden birine zemin hazırlayacaktı. 1595 yılı. Padişah 3. Murat ölmüştü. Tahta Safiye'den olan en büyük oğlu 3. Mehmet geçecekti. Fakat Nurbani'nin o bitmek bilmeyen cariye sunma politikası yüzünden sarayda tam 19 tane şehzade vardı. 19 küçük çocuk, 19 potansiyel rakip, 19 iç savaş ihtimali. Yeni padişah 3. Mehmet tahta çıktığı o ilk gece devletin bekası için o 19 erkek kardeşini aynı gece boğdurttu. Aralarında henüz konuşmayı bile bilmeyen kundaktaki bebekler de vardı. Bu olay Osmanlı tarihinin en büyük, en travmatik kardeş katliydi. Saray kapısından çıkan 19 küçük tabut bütün İstanbul'u yasa boğdu. İronik olan şuydu, bu devasa trajedinin tohumlarını yıllar önce Nurbanu Sultan ekmişti. Oğlunun iktidarını korumak için attığı adımlar, torunlarının birbirini boğacağı kanlı bir geleceği inşa etmişti. Saray siyasetinin en acımasız paradoksu da buydu. Kısa vadeli bir zafer, bazen uzun vadeli bir felaketin ta kendisiydi. Ancak Nurbanu'nun bu pragmatizmi ve soğukkanlılığı sadece rakiplerine değil, kendi ailesine yönelik tehlikelerde de devredeydi. Bir gün gelecekte tahta geçecek olan torunu Şehzade Mehmet, gençliğinin ateşiyle büyük ve affedilmez bir hata yaptı. Kuralları hiçe sayarak dedesi 3. Murad'ın haremindeki bir hizmetçiyi, bir cariyeyi hamile bıraktı. Bu sıradan bir saray skandalı değildi. Padişahın haremine, onun mülkü olan bir kadına el uzatmak, doğrudan saltanat makamını hakaretti. Hukuktaki cezası tartışmasız ölümdü. Eğer padişah 3. Murat bunu öğrenirse, devletin bekası için en sevdiği torununu bile cellatlara teslim edebilirdi. Nurbanu hanedanın soyunu tehlikeye atamazdı. Olayın padişahın kulağına gitmemesi için saniyeler içinde ölümcül bir tercih yaptı. Torununu, yani imparatorluğun geleceğini korumak için hamile kalan o genç cariyenin bir çuvala konup gece yarısı sessizce boğazın karanlık sularında boğdurulmasını emretti. Olay kusursuzca örtbas edildi. Torunu Şehzade Mehmet kurtarıldı. Ama bir kadının hayatı ve doğmamış bir çocuğun nefesi haremin soğuk sularında sessizce sona erdi. Arka planda Safiye, olan biteni sessizce izliyor ve kayınvalidesinin bu acımasızlığından kendi derslerini çıkarıyordu. Bu tek bir olay, Nurbanu Sultan'ın kim olduğunu bütün çıplaklığıyla özetler. O, sevdiklerini korumak için her şeyi yapabilecek fedakar bir anneydi. Ama aynı zamanda gücü elinde tutmak uğruna başkalarının hayatını satranç tahtasındaki bir piyon gibi hiç düşünmeden feda edebilecek buz gibi bir devlet kadınıydı. Bölüm 7. Taş ve Işık. Bir insanın mirası geride bıraktığı savaşlar veya taht kavgalarıyla değil, taşa ve toprağa kazıdığı eserlerle ölçülür. Nurbanu Sultan'ı Osmanlı tarihindeki diğer güçlü kadınlardan, hatta birçok padişahtan ayıran en büyük özelliklerinden biri buydu. O sadece bir saray entrikacısı veya güç peşinde koşan bir figür değildi. O,
aynı zamanda muazzam bir inşa ediciydi ve onun en büyük şaheseri bugün hala İstanbul'un silüetinde bütün ihtişamıyla duruyor. Üsküdar tepelerine kurulan Atik Valide Külliyesi. 1571'den 1583'e kadar tam 12 yıl boyunca yapımı süren devasa bir yapı kompleksi. Burası sıradan bir ibadethane değildi. Burası tam anlamıyla şehir içinde bir şehir olarak tasarlanmıştı. İbadet, eğitim, sağlık, beslenme ve barınma, bir insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyabileceği her şey tek bir çatı altında toplanmıştı. Bu devasa projeyi hayata geçiren isim, dönemin dahi mimarı, Koca Mimar Sinan'dı. Sinan, kariyerinin son dönemlerindeki en zarif, en olgun eserlerinden birini Nurbanu Sultan için tasarladı. Külliye, ana bir cami, devasa bir medrese, dervişlerin konakladığı bir tekke ve uzun yolcuların dinlendiği kervansaraylardan oluşuyordu. Nurbanu'nun vizyonu sadece taş duvarlarla sınırlı kalmadı. Külliyenin içine çok özel bir şey ekletti. Bir kütüphane. İstanbul tarihinde bir kadın tarafından kurulan ilk kütüphane. Zekanın ve ilmin ışığının taşın içine işlerdiği bir mekan. Kompleksin içinde yer alan tam teşekküllü hastane, yani Darüşşifa, dönemin en ileri tıp yöntemlerinin uygulandığı, ücretsiz şifa dağıtan bir merkezdi. Hastanenin hemen yanında ise her gün yüzlerce fakire, dul kadına ve yetime sıcak yemek dağıtan devasa bir imaret mutfağı tütüyordu. Kısacası yoksul bir insan sabah camide ibadetini yapabilir, hastalandığında Darüşşifa'da tedavi olabilir ve aç kaldığında imarette karnını doyurabilirdi. Peki, binlerce insanın hayatına dokunan, böylesine devasa bir yapının masrafları nasıl karşılanıyordu? Nurbanu sadece bir hayırsever değil, aynı zamanda mükemmel bir ekonomistti. Külliyenin finansmanını sağlamak için imparatorluğun dört bir yanından, 25 farklı köyden ve göçebe aşiretlerden gelen gelirleri vakfa bağladı. Ancak burada çok daha şaşırtıcı ve vizyoner bir sistem kurdu. Nurbanu'nun vakfiyesi incelendiğinde tarihin en ilginç ekonomik modellerinden biriyle karşılaşırız. Para vakfı, yani nakit vakıf. Bu sistem modern ekonominin mikro kredi dediği şeyin ta kendisidir. Hem de 500 yıl önceki versiyonu. Nurbanu Sultan sadece bina inşa etmekle kalmadı, nakit para tahsis ederek bir fon oluşturdu. Bu fon, paraya ihtiyacı olan küçük esnafa, tüccara ve zanaatkara uygun koşullarla kredi sağlıyordu. Borç alan esnaf işini büyütüyor, kâr ediyor ve borcunu geri ödüyordu. Kazanılan ekstra kâr payı ise vakfa dönerek imarethanede kaynayan çorbayı, Darüşşifa'da dağıtılan ilacı finanse ediyordu. Hem piyasa canlanıyor hem de sürdürülebilir bir hayır çarkı dönüyordu. Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, 2006 yılında mikro kredi kavramıyla dünyayı değiştirdiğinde büyük yankı uyandırmıştı. Nurbanu Sultan ise aynı sosyal girişimcilik modelini 1570'lerde bir kadın olarak hayata geçiriyordu. Entrikalarla, kanla ve güç savaşlarıyla dolu bir hayatın ortasında Nurbanu Sultan, Üsküdar sırtlarında taştan ve ışıktan bir miras bırakmayı başarmıştı. Bu ışık, karanlık saray koridorlarının aksine yüzyıllar boyunca İstanbul halkını aydınlatmaya devam etti. Bölüm 8. Kadınların Işığı. 1583 yılı. Soğuk ve fırtınalı bir kış. Nurbanu Sultan artık yaşlanmıştı. 50'li yaşlarının sonundaydı. Dönem için uzun bir ömür. Ve uzun, ağır bir hastalıkla mücadele ediyordu. Hastalığının ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ama modern tarihçiler muhtemelen kanser olduğunu düşünüyor. Ölümü etrafında da tıpkı hayatı gibi dedikodular eksik olmadı. Cenevizli casuslar tarafından yavaş yavaş zehirlendiği söylentileri yayıldı. Siyasi düşmanları çoktu ama bu iddiaların kanıtı yoktu. Nurbanu Sultan 7 Aralık 1583'te 58 yaşlarında vefat etti. Ve sonra tarih alışılmadık bir sahneye tanık oldu. Osmanlı geleneğinde padişahlar kadınların cenaze törenlerine katılmazdı. Bu protokolün en katı kurallarından biriydi. Padişah yas tutardı ama cenaze alayında yürümezdi. 3. Murat bu geleneği yıktı. Sultan 3. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü adamı, annesinin tabutunun arkasında yürüdü. Topkapı Sarayı'ndan Fatih Camii'ne kadar o uzun yolu gözyaşları içinde geçti. Bir padişah, annesinin cenazesinde tüm tebaasının önünde ağlıyordu. Bu sahne, tek başına, Nurbanu Sultan'ın ne kadar sevildiğini ve ne kadar güçlü olduğunu anlatır.
Çünkü Osmanlı padişahları demirden gelenekleri ancak gerçekten kalpleri kırıldığında yıkarlardı. Nurbanu, Ayasofya'daki 2. Selim Türbesi'ne çok sevdiği eşinin yanına defnedildi. Ve burada tarihi bir ilk yaşandı. Nurbanu Sultan, bir padişahın türbesine, eşinin ayak ucuna değil, hemen yanına defnedilen ilk padişah eşi oldu. Siyasi ve duygusal ortaklıkları ölümde de eşit bir şekilde mühürlenmişti. Ve ölümünden birkaç gün sonra o ünlü vasiyetnamesi açıldı. Nurbanu Sultan, hizmetinde bulunan tam 150 cariyeye kayıtsız şartsız özgürlüğünü vasiyet etmişti. Kendi esaret günlerini unutmayan Nurbanu, 150 kadını azat ediyordu. Ve dahası var. Sadece onları sarayın kapısına koyup bırakmadı. Her birine ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için tam 1000 altın verilmesini emretti. 1000 altın. Bu, 16. yüzyılda bir kadının yeni bir hayat kurmasına, ev almasına, bir ticaret işi kurmasına yetecek devasa bir servetti. Nurbanu, hayatı boyunca güç ve entrika ile tanındı. Ama ölümünde 150 kadına özgürlük ve sadece erkeğe muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir gelecek bıraktı. Entrikalarla geçen bir ömrün ardından bu vasiyetname onun kim olduğunun en insani özetiydi. Peki Nurbanu Sultan gerçekte kimdi? Ege'nin o mavi sularında korsanlar tarafından ailesinden koparılıp esir pazarına düşen çaresiz bir kız çocuğu muydu? Yoksa Padişah Sarı Selim'in bir ömür boyu yanından ayırmadığı, hayatının aşkı ve en güvendiği siyasi ortağı mı? Kocasının hamamdaki cesedini oğluna taht yolunu açmak için 12 gece boyunca dondurucu buzlar içinde saklayan acımasız bir stratejist mi? Yoksa torununu korumak için hamile bir kadını hiç gözünü kırpmadan İstanbul Boğazı'nda boğdurtan soğukkanlı bir entrikacı mı? Mimar Sinan'a o muazzam külliyeyi yaptıran, binlerce yoksuğu doyuran bir melek mi? Yoksa Venedik Senatosu'yla mektuplaşıp rüşvet kabul eden ve Avrupa siyasetine yön veren küresel bir diplomat mı? O, bunların hepsiydi. İyiliğin ve kötülüğün, merhametin ve acımasızlığın vücut bulmuş haliydi. Nurbanu Sultan, tarihçilerin kadınlar saltanatı dediği o devasa dönemi başlatan Hürrem'in yolundan gitti ama onu kurumsallaştıran, adeta bir anayasaya bağlayan kişi oldu. O, valide sultanlık makamını sadece padişahın annesi olmaktan çıkarıp, imparatorluğun gayri resmi ikinci yöneticisi, bir eş başkanı haline getirdi. Ondan sonra gelen Kösem Sultanlar, Turhan Sultanlar, Safiyeler, hepsi onun döşediği taşların üzerinde yürüdü. Nurbanu olmasaydı, kadınlar saltanatı muhtemelen Hürrem'in kişisel bir istisnası olarak kalıp unutulacaktı. Afife Nurbanu, adının anlamı ışık saçan, aydınlatan, namuslu kadındı. O belki rakipleri için karanlık bir felaketti. Ama şurası bir gerçek ki, onun inşa ettiği güç ve kadın siyaseti kendisinden sonraki yüzlerce yıl boyunca saray kadınlarının yolunu aydınlattı. Nurbanu Sultan, bir esir kızın, dünyanın en güçlü imparatorluğunu gölgeler arasından yöneten bir kraliçeye dönüşmesinin destansı, kanlı ve ışık dolu hikayesi. Adı ışık demekti ve o ışığın gerisinde tarihin en karanlık odalarında alınan kararlar vardı. Bu uzun ve karanlık koridorlarda kadınlar saltanatının sırlarını keşfederken tarih fısıltısında bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu destansı hikaye hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü çok yakında Hürrem Sultan'ın, Kösem Sultan'ın, Turhan Sultan'ın ve Osmanlı tarihine yön veren diğer tüm kudretli figürlerin o kanlı, görkemli ve çarpıcı hikayeleri de burada olacak. Peki siz, bir sonraki belgeselimizde ilk olarak hangi sultanın hikayesini görmek istersiniz? Cevabınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Tarih fısıltısında kalın. Hoşça kalın.